Türkiye'nin gurur projesi nedir desem muhtemelen hepiniz ilk sıraya milli savaş uçağımız Kaan'ı koyarsınız. Kaan gerçekten çok önemli ve geçenlerde TUSAŞ Kaan'ın ilk uçuşunun 1. yıl dönümünde bir video paylaştı. Videoda Kaan'ın üretim süreci detaylı olarak gösteriliyordu. Hangardaki hali, piste çıkışı, boyanması, piste ilerleyişi. Ama dur bir dakika, geride bir şey fark ettiniz mi? Şimdi hemen biraz geriye saralım. Tam bu sahnede dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Kaan savaş uçağımızın altında kullanacağı mühimmatlar var. Ve böyle bir görselde en çok dikkat çekmesini istediğiniz şey neyse onu en görünür yere koyarsınız. Ve TUSAŞ tam olarak bunu yapmış. Bakın burada tam şu noktada Türk havacılığının geleceği var. Çünkü bu gördüğünüz mühimmat Türkiye'nin ilk ramjet füzesi yani Gökhan. Tabii yeni mühimmatların ortaya çıkışına falan biraz alıştık. Çünkü Türk savunma sanayi durmaksızın çalışıyor. Ama bugün bambaşka bir kabiliyeti konuşuyoruz. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bu mühimmat tamamlandığında, hani bugün kullandığımız ABD üretimi hava füzeleri var ya, AIM-120 Amram falan. İşte onları kullanan herhangi bir platformun bizim savaş uçaklarımızın karşısında hava savaşı verme şansı kalmayacak. Şu an muhtemelen abarttığımı düşünüyorsunuz. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım da size bu konunun tüm detaylarını hızlıca aktarabileyim. İşte o zaman söylediklerimde en ufak bir abartı olmadığını zaten anlayacaksınız. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas, Aura Sebilon. Aura Sebilon'un 5 farklı modeli var. Ben de evimde Unique modelini kullanıyorum şu anda. Artık çeşme suyunu doğrudan içmek gibi bir şansımız yok. Ve su kalitesi yaşamımızın kalitesini belirliyor. Aura Sebilon bu noktada güven veren bir marka. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Hatta bu konuda Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Türkiye'de bu belgeye sahip olan tek arıtma cihazı bu. Sebilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu da çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. Ters ozmoz yöntemini kullanıyor. Bu filtrenin gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebileceği kadar küçük. Bu sayede sudaki tüm zararlı kimyasallar, bakteriler, parazitler ve virüsler temizleniyor. Tüm bu karmaşık süreç yaşanırken bize sadece kaliteli suyun tadını çıkarmak kalıyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilir ve ücretsiz tanıtım için sayfada yer alan formu doldurabilirsiniz. Gökhan füzesi Kaan savaş uçağının ilk prototipinin yanında görüntülendi ve girişte verdiğim videoda zaten gördüğünüz gibi Gökhan füzesinin tam ölçekli modeli Kaan'ın tam önündeydi. Şu an Gökhan için başlangıç seviyesi tasarım faaliyetleri tamamlandı ve TÜBİTAK SAGE bünyesinde test ve geliştirme faaliyetleri yapılıyor. Bunun için yine TÜBİTAK SAGE'de bir ramjet motoru da geliştiriliyor. Hakkında bildiğimiz şeyler bunlar ve bu füze bir hava füzesi. O zaman niye bu kadar önemli olsun ki diyebilirsiniz. Çünkü Türkiye zaten kullandığı füzelerin bugüne kadar yerlilerini geliştirdi ve hem de artık envantere de girdiler. Gökdoğan var, Bozdoğan var. Gökhan neden önemli olsun ki? Bu sorunun cevabı füzenin itki sisteminde gizli. Gökhan ramjet bir mühimmat ve bugüne kadar kullandığımız hava füzeleriyle Gökhan arasında dağlar var. Aynı işi yapıyor olsalar da bambaşka şekillerde bunu yapıyorlar ve Gökhan kesinlikle işini çok daha iyi yapacak. Tabii ki elimizde şu an Gökhan füzesinin net bilgileri yok. Hala bu mühimmat geliştirme aşamasında ama çok kolay bir şekilde bu konuyu somutlaştırabiliriz. Çünkü Gökhan füzesinin çok meşhur bir muadili var ki zaten biz bunu daha önceki kanalımızda konuşmuştuk. Meteor füzesi. Meteor neden önemliydi? Yani neden bizim gündemimize girmişti? Çünkü Yunanistan Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçağı ile birlikte Meteor füzesine de sahip oldu. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasında biliyorsunuz ki sürekli bir gerginlik var ve bu gerginlik askeri alandaki gelişmeleri karşılaştırarak ele almamızı sağlıyor. Bu da gayet doğal ve bugüne kadar hangi konuyu konuştuysak her zaman Türkiye Yunanistan'a karşı açık ara daha avantajlıydı. Ama Meteor füzesi işin rengini biraz daha değiştirme potansiyeline sahipti. Çünkü olası bir Türk-Yunan gerginliğinde Meteor havada Yunan hava kuvvetlerini daha avantajlı konuma geçirdi. Ve bugün bahsettiğimiz yerli Gökhan füzesi işte bu Yunanistan'ın aldığı Meteor'un muadili. O yüzden önce Meteor'u tanıyalım. Zaten bizim Gökhan da kafanızda böylece şekillenmiş olur. Çünkü ikisi birbirinin aynısı. Gökhan daha yeni geliştirildiği için çok daha modern, çok daha gelişmiş olacaktır sadece. O yüzden Gökhan için Meteor'la ilgili konuştuklarımızın bir tık ötesini düşünün her zaman. Meteor, MBDA tarafından geliştiriliyor. Avrupa merkezli bir füze. 6 üretim ortağı var. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç.
Zaten Türkiye'nin temin etmesini zorlaştıran kısım bu. 6 ülke saydım size. Bunların en az 3'ü fırsat buldukça Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkeler. Haliyle bunların hepsinin onayını çıkarıp da Meteor füzesini tedarik etmek kolay iş değil. Neyse, bu ülkeler ortak şekilde bu füzeyi geliştirdiler ve şu ana kadar F-35, Eurofighter Typhoon, Rafale ve Gripen platformlarına entegre edildi. Bu 4 savaş uçağında kullanılabiliyor. Zaten Türkiye bu füzeyi muhtemel Eurofighter Typhoon alımıyla tedarik edecekti. Bir de Güney Kore'nin KF-21 savaş uçağına da entegre edilecek bu füze. Onun çalışmaları var şu anda. Yani kullanıcı platformlarının çeşitliliği biraz fazla. Meteor 190 kilogram ağırlığa sahip. Uzunluğu 3,7 metre. Çapı 178 milimetre. Parçacıklı patlayıcılı bir harp başlığına sahip. Hava hedeflerine güdümlenmek için ara safhada atıldığı uçağın radarını kullanıyor. Terminal safhada kendi burnundaki aktif radar arayıcı başlığı kullanıyor. Terminal safha dediğimizde artık son safha. Yani mühimmatın hedefe dalışa geçtiği kısım. Tabii ki böyle anlatınca ortada herhangi bir fark görünmüyor. Yani normal bildiğimiz hava füzeleri gibi. Bir tek bunun bazı kaynaklara göre 150, bazı kaynaklara göre 200 kilometre menzili var. Yani daha uzun menzilli bir hava füzesi gibi görünüyor. Ama iş pek de öyle değil. Çünkü şu an anlatacağım şeye muhtemelen şaşıracaksınız. Hava füzeleri, yani uçakların bir diğer uçağa attığı füzeler motor gücünü sadece birkaç saniye kullanıyor. Örnek vereyim. Bizim de çok kullandığımız AIM-120 Amram füzesinin fırlatıldıktan sonra katı yakıtlı motoru ateşleniyor ve birkaç saniye gibi çok kısa bir süre boyunca çalışıp füzenin hızını 4 Mach gibi çılgın bir seviyeye getiriyor. Yani sesin 4 katı hızına. Sonrasında füze tamamen motor gücü olmadan süzülerek ilerliyor. Hani filmlerde falan görmüşsünüzdür. Savaş uçakları gelen füzeye karşı manevra yaparlar. Flare topları atarlar ya da elektronik harp gibi birçok farklı savunma yöntemi kullanırlar. Ama en etkilileri savaş pilotlarının yaptığı manevralardır. Zaten o yüzden manevra kabiliyeti yüksek olan uçaklar daha değerlidir bu konuda. İşte bu manevraların önemli olmasının sebebi o füzelerin her manevrada gittikçe güç kaybetmeleri. Dediğim gibi bu füzeler süzülerek geliyorlar. Yani ilk başta aldıkları hızın götürdüğü yere kadar gidiyorlar. Tabii ki her manevra yaptıklarında da hızları biraz daha azalıyor. Yani bildiğiniz klasik hava füzelerinin neredeyse tamamı ilerledikçe güç kaybediyor. İşte Meteor füzesinin, yani bizim Gökhan füzemizin farkı burada başlıyor. Bu füzeler ramjet motoru kullanıyorlar. Tabii bu noktada ramjetin ne olduğuna kısaca değinmekte fayda var. Jet motorlarının bütün kategorilerinden tek tek bahsetmeyelim şu anda. Başka bir videoda genel olarak motorları konuşabiliriz. Ama bizim bugün konumuz bu motorların atmosfer havası kullananları. Bunlar ikiye ayrılıyorlar. Birisini çok iyi biliyorsunuz. Yani kategorilerinden birisini. Çünkü çok defa bunları konuştuk. Gaz türbinli motorlar. Yani turbojet, turbofan, turboprop ve turboşaft motorlar. Bu motorlar ana hatlarıyla bakarsak hava girişi, kompresör, yanma odası, türbin ve egzozdan oluşuyor. Kompresör ve türbin kısımları motorun hareketli kısımları. İşte bu iki hareketli kısma sahip olmayan motorlara RAM motorlar deniyor. RAM motorları da ramjet, scramjet ve pulsejet olmak üzere üçe ayrılıyor. Ama konuyu çok dağıtmamak için bugünkü odak noktamızda kalalım. Yani ramjet motorlarda. Bu motorlarda 3 ana bölüm var. Hava alığı, yanma odası ve egzoz. Çalışma prensibi de çok basit. Havayı alıyor, sıkışmanın olduğu bölüme gönderiyor. Sıkıştırılmış hava yanma odasında yakıtla karıştırılıyor, yakılıyor ve atılıyor. İşte bu basit süreç itki oluşturuyor. Zaten hareketli parçasının olmaması ve çalışma mantığının çok benzer olmasından dolayı bu motorlara soba borusu jet motorları da deniyor. Bu motorlar fikir olarak 1913 yılına kadar dayanıyor. O yıllarda Fransa'da ortaya atıldı bu fikir ama prototip başarısız oldu. Sonra Almanlar denediler. 1941'de ürettiler de ama savaş dönemiydi ve petrol sıkıntısı vardı. Bu yüzden testleri sıkıştırılmış kömür tozu bloklarıyla yapmaya çalıştılar. Tabii ki düşük bir yanma oluştuğu için testler başarısız oldu. 1950'lerden sonra ise bu motorun başarılı örnekleri üretildi. Bugün konuştuğumuz Meteor bunun en bilineni şu anda ama birçok platformda kullanılıyor. Basit bir motor olduğu için füzelerde kullanıldı genelde. Bir de savaş uçaklarının motorlarının afterburner denilen sonradan yanma kısımlarında kullanılıyor. Bu motorların füzeye kattığı şey şu: diğer hava füzelerinin aksine Meteor ya da bizim Gökhan füzemiz uçaktan bırakıldığı andan itibaren hedefi vurana kadar sürekli motor gücüyle çalışıyor. Yani ilk başta belli bir hıza ulaşıp ondan sonra süzülme diye bir olay yok. En başından en sonuna kadar sürekli bir itme gücü var. Tabii böyle olması bu füzeyi daha tehlikeli hale getiriyor. Peki bu durum neden onu daha tehlikeli hale getiriyor? Esas soru bu şu anda. Yani bir hava füzesi için son ana kadar motor gücüne sahip olmak neden önemli olsun? Hava savaşlarında no escape zone denilen bir kavram var. Yani kaçış olmayan bölge ya da kaçış yok bölgesi diye çevirebiliriz bunu. Fırlatılan bir hava füzesi hedefe ilerlerken hedefin kaçmasının artık mümkün olmadığı menzil aralığını anlatıyor bu kavram. Savaş uçakları ikaz alıcılarına sahipler. Bunlar kendilerine yönelen tehdidi fark edince pilota bildirirler. İşte no escape zone, bu alıcılar füzeyi fark ettiğinde artık uçağın manevra yaparak bile kurtulmasının imkansıza yakın olduğu bir mesafeyi anlatıyor. İşte füzenin uçağa yaklaştığında bile hızını koruyor olması bu kaçış olmayan
olmayan bölgeyi biraz daha uzatıyor. Mesela şu an en çok kullandığımız ABD üretimi AIM-120 AMRAAM görüş ötesi füzesinin kaçış olmayan bölgesi yaklaşık 35 kilometre. Yani bir uçağa 35 kilometre yaklaşabildiyse genelde hedefine çok sıkıntılı anlar yaşatabiliyor. Ama Meteor için bu kaçış olmayan menzilin 90 kilometre civarı olduğu söyleniyor. Yani şu an elimizde bulunan ABD üretimi en uzun menzilli füzenin yaklaşık 3 katı. Bu da şöyle bir gerçeği bize anlatıyor. İki aynı savaş uçağının birinde AIM-120 AMRAAM, diğerinde Meteor varsa Meteor'a sahip olan kazanır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir boks maçı olacak, iki boksör var. Birinin kolu diğerine göre bariz şekilde uzun ve ikisi de aynı seviyede boksörler. Bu maçı kim kazanır? Elbette kolu daha uzun olan kazanır. Çünkü diğerinin yumrukları ona ulaşamadan onun yumrukları mutlaka hedefine ulaşmış olur. Aynı mantıkla Meteor kimdeyse kazanan o olur. Yalnız burada şöyle bir şey anlaşılmasın. Yunanistan'ın elinde Meteor olduğu için bir savaşta Türkiye'yi veya Türk ordusunu darmadağın ederler gibi bir anlam çıkmasın. Çünkü savaş bir bütündür. Evet, Meteor'un onlarda olması ve bizde olmayışı sıkıntı çıkarır. Gökhan geldikten sonra sıkıntı olmaz ama şu an için sıkıntı çıkarır. Ama bu sıkıntı savaşın tamamının gidişatını değiştirebilecek bir sıkıntı değil. Bu sıkıntı sadece bu konunun başımızı ağrıtacağı anlamına geliyor. Çünkü savaş bir bütündür dediğim gibi. Yani bir devlet balistik füzelerinden savaş uçaklarına, hava savunma sistemlerinden tanklarına kadar bütün bir envanteriyle değerlendirilir. Tek bir konuda çok iyi olmak çoğu zaman hiçbir şey ifade etmez. Hatta gerçekten sadece o konuda düşmanınızdan üstünseniz bu sizin dezavantajınıza bile dönebilir. Çünkü düşmanınız bu yönünüzü öne çıkaracağınızı bildiği için savaş sahasında sizi farklı şekillerde yemleyebilir. Neyse yani dediğim gibi RAM füzesine sahip olmak Türkiye'ye çağ atlatacak bir gelişme. Bir de bu noktada aklınıza bir soru gelmiştir diye düşünüyorum. Onu da hızlıca cevaplandırıp sonra videoyu bitirmekte fayda var. Ramjet motorlar bu kadar iyi ve üstünse neden her yerde bu motorları görmüyoruz? Yani koca koca devletler uzun menzilli hava füzelerini üretebiliyorlar ama hepsini ramjet motorla üretemiyorlar mı? Niye bütün füzelerini sadece ramjet motorla donatmıyorlar? İnsanın aklına bu soru geliyor elbette ve gayet normal. Bunun en önemli sebebi bu motorların en büyük dezavantajında gizli. Yani hareket yokken hareket üretememelerinde. Ramjet motorlarda hareket üretilebilmesi için füzenin hareketli bir platformdan atılması gerekiyor. Duran bir füzeyi ramjet motor harekete geçiremez ve etkili olabilmesi için savaş uçağının belirli bir hıza ulaştıktan sonra füzeyi fırlatması gerekiyor. Belirli bir hız derken de kastettiğim ses üstü bir hız. İşte bu kısıtlılık ve geliştirilmesindeki bazı zorluklar bu motorların daha kısıtlı bir alanda kullanılmasına sebep oluyor. Ama o kısıtlı kullanım bile bizlere çağ atlatacak, bunu biliyorum. Gökhan füzesiyle Türk Hava Kuvvetleri hiç olmadığı kadar caydırıcı bir noktaya ulaşacak. Elbette Gökhan füzesi henüz tam olarak hazır değil. Ne zamana hazır olur bunu bilmiyoruz. Çünkü proje çok gizli şekilde yürütülüyor. Ama o zamana kadar zaten Eurofighter Typhoon savaş uçağıyla birlikte Meteor füzesini alacağız gibi görünüyor. Bütün üretim ortaklarının ikna edildiği yazıldı daha önce. Eğer olursa güzel olur. Çünkü Gökhan füzemiz geliştirilene kadar bizim için bir ara çözüm olur. Sonrasında Kaan savaş uçağı ve Gökhan güçlerini birleştirir ve Türk Hava Kuvvetleri bambaşka bir noktaya gelir. Bu nasıl bir nokta derseniz hani hatırlarsınız bir it dalaşında Türk filosu Yunan savaş uçağına bir manevra yapıp ona bir radar kilidi atmıştı ve öndekine çakabilirim demişti. Ama öndekine çakabilirim. İşte Gökhan füzesi envantere girdikten sonra bizim Kaan pilotlarımız sadece öndekine çakabilirim demeyecekler. Onun öndekine de, hatta onun öndekine de çakabilirim diyecekler. Ve hatta onun öndekine de. Tabii ki onun öndekine de, en öndekine de, onun öndekine de, onun öndekinin öndekine de. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.